Hoş geldiniz Morivaki Bey. Günlerdir sizleri takip ediyor Türkiye. Gözü kulağı açıkçası herkesin televizyonlarda ve bu dönem içerisinde bizim ülkemizin, yurttaşlarımızın dertleriyle dertlenen birisi olarak öncelikle hem bunu özümsemiş birisi olarak Ben yani teşekkür yurdum ederim. adına, ülkem adına Öncelikle sizden teşekkür başına sağ ediyorum. Size olsun teşekkür ve ediyorum bu konuda. geçim içi olsun diyorum. Evet, Günlerdir kanal kanal açıkçası aydınlatmak için hem halkımızı hem de bununla ilgili bütün evet, konuları içselleştirerek evet, insanlara anlatmak için çaba sarf ediyorsunuz. Bunu bir Japon olarak Türk-Japon evet. dostluğunu Japon göz kültürü önünde olarak, tutarak evet. yapmanız bizim için daha bir Ha, gurur verici çok sağ bir durum olun. oluşuyor. Biz sizi sevdik, halk olarak sizi sevdik. Evet, Ayrıca evet. bunun dışında Atatürk sevginizden dolayı da bir kat daha fazla sevdik. Çünkü Atatürk sevgisi bu ülkenin en yüce, en orta Evet, temellerinden birisidir. Hani nasıl ki bir binanın temeli diyoruz ya, Atatürk de bizim ülkemizin evet, binasının temelidir. O yüzden hani sizin bu sevginiz de bizim evet. için yüceltici bir şey. Bunun için de teşekkür ediyoruz tekrardan ayrıca. Hı hı. Konumuza dönersek bu akşam size soracağım belli konular var. Tamam, tabii. Yani şimdiye kadar insanların sorduğu soruları değil de biraz daha farklı sorular sormaya çalışacağım size bu akşam. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Sizin yüksek inşaat mühendisi ve yüksek mimar olduğunuzu biliyorum. Yani deprem konusunda konuşuyorsunuz, deprem uzmanlığınız var ama bunun dışında da mimarlık, mühendislik Tabii ki, tarafınız da tabii ki. var. Biraz Evet. teknik taraflarını açıkçası konuşmak istiyorum. Şimdiye kadar bizim aklımızda hep şu vardı. Yeni bina yıkılmaz, eski bina ya işte bir şekilde yıkılır diye düşünürdük. Ama bu deprem bize gösterdi ki eski bina da yıkılıyor, yeni bina da yıkılıyor. Aslı olan nedir? Hı. Temelde aslı Tabii, olan nedir bu öncelikle yıkımların bundan yaşanmaması söylemek için? istiyorum. Yani mesela çok eski ortadaki kırık arıtmışın aradaki bazen müteahhit kötü yaptığı binalar var. Bazen simento az koydu, deniz kumu kullandı. Ama Hmm, arıtmıştan hmm, daha çok önceyse, arıtmış 80'li arası. O anda müteahhit her zaman iyi yapıyordu. Tam doğru dürüsttü. hı hı, Çimento koyuyordu. Tabii ki hı hı, öncelikle bunu yapı yönetimi olarak söylüyorsa bu nasıl bina yapmak lazım? Bunun için kanun var. Bu hı artık hı, 1998-99'un depreminden bir sene önce ve 2007'de ve 2018'de en son yani hı yapı hı. yönetimi nasıl bina çok yapmak lazım. Bu Türkiye ve e, Japonya aynı seviyeye kadar diye söyleyebilir. Ama nasıl farkı oldu? Yani Hmm. uygulama olarak yani bir izinsiz, ruhsatsız, iskansız yani kısaca kaçak bina. Kaçak binasa aslında yeni binasa da kaçak yani izin olmadan yaptığı bina. Bu da çökebilir ya da tam iyi kontrol Hı hı. yapmadığı bina. Bunlar da çökebilir. Ama Hı. genel olarak bakıyorsa hem eski hem de kaçak yaptığı bina. Ve bunun da söylüyor bina fazla iyi değildi. Ama zemin iyiyse mesela İstanbul'da söylüyorsa Boğazı'nın iki tarafta yani Avrupa yakası Anadolu yakası fark etmiyor. Anadolu yakası Ataşehir o tarafta iyi zemin. Onun için 99'un depreminden sonra Ataşehir'in bölge 3 katta büyüdü. Çünkü 99 Ataköy tarafta. Eski Atatürk'ün Hı. havalimanını Ataköy'den sonraki yerde Avcılar Yeşilköy evet ben tam orası ince bilmiyorum ama Yeşilköy, Yeşilyurt. Ataköy'den sonra ve büyük küçük çökmece, büyük çökmece o Avcılara tarafta kadar. komple yumuşak zemin ve batık zemin sıvılaşma oluyor. Yani kötü zemin diye söyleyebilirim. Öyle zeminse tabii tam iyi yapmak lazım. Hı hı. Ama bina eskiyse da kötüse da iyi kaya zeminle üstüsa biraz rahattı. Önce siz kendini merak ediyorsa, kendini ev merak ediyorsa önce zemin iyi mi kötü mü? Özellikle İstanbul'sa
İstanbul Röntgen diye internette bakıyorsa bu nasıl? 99'un depreminden sonra Japonya'nın hoca, Türkiye'nin hoca ve Türkiye'nin üniversitenin öğrenciler beraber tek tek gezdi. Öncelikle jeoloji olarak zeminin cins baktı. İyi mi kötü mü? Yumuşak mı? Sert mi? Ondan sonra onun üstündeki bina nasıl? Tabii sert binanın üstünde biraz zayıf bina varsa da depremi iyi zeminin üstüsa sallamıyor. 99'un depreminde İstanbul'u bu özellikle şimdi söylediği yeri sert zemin için sallamadı. Ama daha uzak yeri Avcıları özellikle Avcılar'da çok hasar oldu hatırlıyorsunuz. Bu uzaklığına neden Avcılar'da hasar oldu? Yumuşak zemin. Yumuşak zeminse bina zemin sağlıyor. Onun için bina tam iyi olmak lazım. Mesela kira veya ev arıyorken iyi zeminli yerde arıyorsa daha iyi olacak. Ama mesela yumuşak zemin ama o zaman binanın ruhsat var mı? İskan var mı? O varsa en azı yapı yönetimliğine göre yaptığı bina için biraz rahat edebilirsiniz. Evet. Ama, şimdi bunlarla ilgili kanunlar var. Yani Türkiye'de de var. Yani Türkiye'de de var, Japonya'da da var. Ama sanırım burada sorun uygulamada ve 2001'den denetimde. sonra Öyle değil denetim mi? sistemi oldu. 2001'den öncedeki bina yapı denetimi hiç yoktu. Onun için iskan var mı yok mu? Önce kontrol yapmak lazım. Şimdi burada aslında konuştuğumuz konu şu. Hı. Yani bir bina diyelim ki 3 katta kadar veriliyor. Tamam. Ama normalde 3 kat değil de 2 kat yapılması gereken bir yer. Ya da 5 kat veriyorlar. 3 kata kadar zemin kaldırabiliyor. Her zeminin ne kadar kaldırabiliyorsa o kadarı yapılması gerekiyor. Asıl temel bu zaten. Bunu Değil mi? yapacak Değil. yöntem var. Zemin kötü yüksek yapamıyor diye yok. Yani teknik olarak yapabilir ama daha masraf olacak. Pahalı olacak. Onun için yani evet Anladım. zemin kötü olarak fazla yüksek yaparsa çok pahalı olacak için bir katta iki katta ve gene de bir katta iki katta fazla zemin depremdeki sıkıntı fazla olmuyor. Yani yüksek binasa sert kayanın üstünde yapmak lazım. Mesela şimdi Hatay hemen komple çöktü ve yeniden yapmaya çalışıyorken aynı yerde yaparsa gene aynı olacak. Veya yapabilir çok pahalı olacak için bence daha yüksek yerini daha tarafta. Yani Kahramanmaraş'ta nasıl Toki tarafta yani Toki yukarıda iyi zeminin üstünde var. Tabii Toki'nin genel olarak da iyi diye söylüyor. Yani ben Toki için kontrolü tam ince yapmadım. Yani acele edilmemesi mi gerekiyor şu hususta? Bir yıkım yaşandı. Önce bir zemin etütü, sert kaya olan bölgeyi ondan sonra oraya mı yerleşimler taşınması gerekiyor? Nasıl bina? Öncelikle ruhsat var mı? İskan var mı? Bu resmi olarak binasa kontrolünün altında. Tabii 2001'den sonrası yapı denetiminin kontrolünün altında. Ama resmi olarak kaçak bina, resmi olarak yok. Kaçak binasa hiç kontrolünün altında değil. Yani onun için öyle bina çöküyor. Bana göre öyle çöktüğü bina bence iskan da yok, ruhsat da yok. Öyle oldu diye tahmin edebilirim. Yani ben sizinle ilgili bir araştırma yaptığımda açıkçası deprem öncesinde sizin Maraş'la ilgili uyarılarda bulunduğunuzu okudum. Bu kanıya nasıl vardınız? Bu kadar riskli olduğunu, bunun yakın bir zamanda gerçekleşebilme yani sadece ben değil, başka gördünüz? hocalar da aynı noktaya geliyor insanlar var. Yani o Kuzey Anadolu fay hattı var ve Doğu Anadolu fay hattı var. Ve Doğu Anadolu fay hattı yani Elazığ'dan başladı. Ama Elazığ'dan önce Silivri'de de bir kere bir deprem oldu. Ondan sonra Türkiye'nin genel olarak hareket başladığı gibi ben geliyor. Elazığ'da oldu,
Ve Bingöl'de küçük ordu ve hemen Elazığ'da ikinci ordu. Yani Doğu Anadolu fay hattı uzun zaman kurumuyordu Hı ama hı. sonra 100 sene, 150 sene sonra şimdi kurmaya başladı. Öyle olunca sonra aşağıya bakınca Marş yani Kahramanmaraş 150 sene değil. Yani normalde magnitudo 7'nin depremi e, 150 sene gibi zamanda sonra tekrar geliyor. Maraş tarafta 500'ü kırmadı. O zaman artık enerji çok topladığı anlamda. Onun için sonra buralarda ben de çok 8 Hmm. Aralık'ta Maraş'a gitti. Sonra Balıkesir'e gitti. Yani çok ben geziyor ve seminer yapıyor. Afyon'a gitti. O anda Afyon tarafta dedi 10 tane üniversite genel olarak üniversite gidiyor. Üniversitede televizyoncuları çağırdı. 10 tane mikrofon vardı. Yani o bu tarafta Doğu Anadolu fay hattı da uzun zaman Hı kırmadığı hı. için gene depremi gelebilir diye anlattı ve maalesef bunun ben söylediği bir ay sonra böyle depremi oldu. Hem de pardon Acı haber geldi. Ordu'daki Türkiye'de en büyük deprem olarak Erzincan 1939'unu Erzincan depremi ve ikinci Türkiye'de 7.7 olarak ve 7.5 olarak aynı günde büyük deprem kırdı. Ama bu da sonra tekrar bu kontrolü yapmak lazım. Bana göre de mesela Amerika, Japonya'dan bakıyorsa bu 7.8 veya daha büyük de olabilir. Çünkü artını deprem geldi. Uydudan bizde, uydudan, Japonya'nın uydudan da bakıyor, Amerika'nın uydudan bakıyor. Nasıl bu görünce yani Hı geçen sefer İtalya'nın hoca söylüyordu. Yani 3 metre kaydığı gibi. Ama Japonya'dan bakıyorsa 2 artı 2, 4 metre kaydığı. Bu tabii yani magnitudo olarak 4 metre. 7.8 mi, 7 mi, 8 mi ve o bir magnitudo 7.5 mi artı mı? Bunları sonra daha ince ince bakmak lazım. Şimdi daha önce yapmak lazım yardım için veya kurtarma. Peki bu 4 metre kayma dediniz. Bu Bunu diğer yani yukarıdaki hiç fayları etkileyecek bir eklemiyorum kayma mı? diye yok ama tabii mesela Kuzey Anadolu fay hattı yani Erzincan'da başladı ve sıra sıra Batu'ya Hı gitti. hı. 99'unun İzmit'e kadar gitti. Tabii bir depremden sonra ikinci olmak için hazır olmak başladı diye söyleyebilir. Yani onun için Elazığ olduğu için Maraş'ta Hı olabilir hı. diye konuşma ben yaptım. Hı hı. Türkiye'de yaşıyor için Allah şimdi size uyar veriyor. Daha büyük deprem geliyor diye. Onun için bunu dikkat olsun ve kendine deprem için hazır olsun diye öyle uyarı Aralık'ta ben konuştum. Peki bu son uyarı için ne diyorsunuz? Hem Bu da de o zaman İstanbul için. Zaten İstanbul depremi İstanbul için bir 7 uyarı sene olabilir mi hocam? önceden Ne diyorsunuz? başladı. 30 sene içinde %60. Zaten Marmara bölgede 4 noktada tehlikeli deprem gelebilir nokta var. O noktada var. Ve ikinci olarak bu Doğu Anadolu fay hattını şimdi Maraş'ta kurduğu ve Hatay'da çok hasar oldu ama bu Hatay kendisi daha kırmadı. Daha sonra kıracak. Hatay mı veya Hatay'dan sonra güney taraftan denizin Hı. içinde mi? Bunu daha tam net olarak neresi diye söylemiyorum ama o civarında artı Hatay'dan sonra güneye gidiyor hattı var ve batıya gidiyor. Yani Kuzey Kıbrıs'a gidiyor hattı var. Ve o tarafta da Kuzey Kıbrıs yani Türkiye'den daha metrekareden vuruyorsa daha fazla sayısı olarak depremi geliyor bölge olarak biz biliyor. O tarafta da oluyor. Ve ayrıca Doğu Anadolu fay hattının Maraş, Elazığ ve daha yukarıya gidiyorsa Bingöl var.
Bingöl'ü Doğu Anadolu fay hattının kuzey tarafta ama aynı zamanda Kuzey Anadolu fay hattının yani Elazığ'dan daha doğu tarafta ve Elazığ'dan doğu tarafta Bingöl'ü Muş, Bitlis, Van. Burada da kırmadığı fay hattı. Tabii Van ayrıca daha doğu taraftanın ayrı hattı olarak 2011'de kırdı. Onun için Bingöl'ü Muş, Bitlis, Van bu fay hattı kırabilir diye düşünüyorum. Hocam şu anda İstanbul çok konuşuluyor. Yani tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir herkes bunları merak ediyor ama en Fay fazla hattı İstanbul merak ediyor. Tabii Ege de çok Tuzlu Gölü'nün deprem aşağıda bölgesinde fay olan bir hattı var. bölge. Kuzey tarafta Çankırı'dan daha kuzeyde var. Yani mesafe var hem de o Ankara'nın kayanın üstünde. Ankara için yani fazla korkmak gerek yok. İzmir'e gidiyorsa İzmir'i tabii biraz Batı Anadolu fay hattı olarak var ama Manisa, Muğla ve İzmir orası bir kırdı. Daha kırıyorsa da küçük ve kuzeyde güneyde var ama yani magnitudo artı veya 5 gibi. Yani varsa da çok fazla değil. Yani ana olarak Marmara bölge diye söyleyebilir söz konusu ve Arıtu'da tehlikeli bölge var ve bazen küçük küçük ama 2-3 tane beraber kırabilir. Bir tane kırıyorsa 6.97 olabilir ama 2 tane 3 tane beraber kırıyorsa 7.5 biraz daha fazla da olabilir söz konusu. Evet, sizin yakın zamanda olabilir dediğiniz İstanbul depreminden bahsediyoruz. Yani yakın zamanda olabilir diye Evet, düşünüyorsunuz. evet, Kumburgaz ve Büyükçekmece evet, taraflarında orada bir çukur olduğu söyleniyor. Büyükçekmece evet. Kumburgaz Yani çukuru. 4 tane Yani bir bu tane diye söyleyebiliriz. fayı etkileyici bir bölge mi burası? Evet. İzmit'ten sonra Kuzey Kor olarak Adanın arasında ve bu Çanakkale'ye kadar gidiyor. Güney Korsa Bursa'nın ardından Ege'ye kadar gidiyor. O zaman öyle bir durumda bunları da tetikleyebilir. İstanbul depremi yani Yani çok bu aynı Marmara büyük bölgenin deprem olarak. sonuçlara varabilir Yani diye geçen söyleyebiliriz o 99'da zaman. Yaroba'ya kadar kurdu ama Çınarcık'tan sonra Bursa'ya kadarını fay daha kurmadı. Orada. Üniversite ve Boğaziçi Üniversite beraber JICA'nın vasıtasından cihazı koydu deniz içine. Eskide sadece karayerde depremini küçük depremi sadece ölçüyordu ama artık denizin içinde de bu oruç cihaz koyuyor ve oruç magnitudo 1 sada 0.5 sada ölçüyor ve ara ara oraya gemi gidip orada bilgisayardan bunu arıyor ve tekrar kontrolü yapıyor ve nasıl Veri aktarıyor. bu ileride nasıl oluyor diye kontrol yapıyor. Yani bu hala magnitudo 7 gibi 7'den 7.5 gibi depremi olabilir. Bu depremden sonrasında belli yerlerde hep şu konuşuluyor. Bu son kırılan fay sonrası Güneydoğu'da bir 500 yılda işte bu tarzda bir büyük bir Yani bunun deprem için yani olmayacağını söyleyenler de biyoloji çıktı. Siz ne düşünüyorsunuz bununla sismoloji ilgili? tarafta ve jeoloji tarafta bunun için ben tartışacak konu değil. Bence çabuk geliyor diye Hı söyleyip hı. herkesi hazırlıyor. Daha sonra geliyorsa daha iyi. Gelmiyor diye söyleyip hazır olmadı ve geldiyse nasıl yapacak? Bunun da söylüyorum. Yani Hazır olmak 2015'ten gerekiyor bunun için. sonra Evet. Japonya, İtalya, İspanya, Türkiye'de dahil, Türkiye'de afet geliyor. Meksika, Amerika, Çili. Yani deprem ülke Hı hı. Japonya'ya topluyor. Risk azaltma olarak toplantı yapıyor. Bu her sene yapıyor. 2010'larda 17'de yaptı. Ama şimdi pandemikten dolayı 2 sene yapamadı. Bugün bu sene tekrar yapacak diye bekliyor. Ne zaman tam gelecek belli değil ama hazır olmak lazımsa şimdiden hazır oluyorsa daha iyi ve şimdi bu risk azaltma toplantıda
Japonya'nın örnek olarak konuşuyor ve Japonya'da böyle. Yani tabii Japonya'da çok büyük 9.1'nin çok büyük depremi bekliyor. Hem de %80 büyük rakam. Hem de yan yana beraber yaparsa ama ona Evet, göre biz çok hazır yüksek. oluyor. İhtimali Hazır çok yüksek oluyor. bir rakam. Binada sağlam bu kadar büyük geliyorsa da sağlam. Onun için yani tabii tsunami için şimdi daha yapmak lazım bir şeyleri çok var. Ama deprem için hazırım. Ve binanın mesela sizde eşyaları doğaya sabitletecek. O Türkiye ise yaşam üçgeni kaçmak lazım. Su şişe koyacak, düdük koyacak. Düdükteki naylon poşetin içine koyup bu düdük koyacak. Çünkü bina çöküyorsa ve üçgen kaçtığı için siz yaşıyor. Ama ben buradayım kurtarma gelmeden önce başlıyor. Sesi gidiyor. Düdük varsa diye yapabilir ve ama torbanın içinde değilse bu tozdan çalıştırmayacak. Bu da olabilir için biz böyle torbanın içine koyup tutuyor. Bu Orada okuldan eğitim uyan eğitimde kaskı başlanıyor yapmak mu deprem lazım. eğitimi Yani hocam? bunu Türkiye'de Nerede 99 başlanıyor depremden yani tam olarak? sonra her okulları başladı. Ben de eğitim için gidiyorsa herkes tamam bizim okulu da yapıyor söylüyor ama senede bir kere. Ama düşün birinci sınıf, ikinci sınıf küçük çocuk. Hmm. Senede bir kere sağ geçen sene ne yaptığını hatırlamıyorum. Çocuk başlıyor. Arkadaş geçen sene öğretmen ne söyledi hatırlıyor musun? Diye başlıyor. Hatırlamıyorum. Onun için Japonya nasıl yapıyor? Ayda bir kere. Ayda bir kere Hmm. okulda ve bir kere iki kere Aa, mahallede evet. komşudaki amcayla, teyzeyle, dedeyle beraber bunları tahkikatı yapıyor. Onun için yani ayda iki üç kere Gerçek her gibi ay yani. yaparsa Gerçek gibi çocuk tatbikat. düdük duyunca tahkikatta olunca ne yapmak lazım diye hatırlamak gerek yok. Artık vücut biliyor. Çocuktan kafaya tutuyor ve burası Alışkanlık. tutuyor. Biliyor artık. O onun Yani burası da alışkanlığı çok oluyor. önemli çünkü burası en azı kafes var. Ama burası direkttir. Çok tehlikeli için burası ve burası tutup veya Japon Anladım. savunları yumuşak bir şey var. Hmm. Bunu yapıp Japonya masanın altında ama Türkiye yani Japonya bina çökmüyor için masanın altında olabilir. Yani içi dekorasyon düşüyor için. Ama Türkiye ise bina çökebilir için masanın yanında, koltuğunun yanında, yatakının yanında yaşam üçgen olarak kullanmak lazım. Yani bu Evet, eğitim tarafından anlatmanız çok evet. faydalı oldu bence. Yani bu işin temeli Hem de okuldan okul başlıyor. yokken Oradaki biz her birey yani aslında ilkokuldan depremle da daha yaşamayı ben de öğreniyor. İstanbul'da da başladı. Birkaç anaokulu da gidiyor. Tabii anaokuldaki eğitimi tam aynı değil. Tabii çocukları önce 99'un depremindeki depremi dede olarak rahmetli Işık Kara Hoca vardı. Bir film var. Çizgi filmini gösteriyor Evet, ve Işık ara Ara Hoca. ara neden böyle yapmak lazım? Bak Kesinlikle. Çok faydalı oluyor. eşyaları sabit etmek lazım. Yoksa senin üstüne gelebilir. Onun için bugün eve dönünce bunu bak sen kendine odanı ve anne babaya söyle ve evde toplantı yap. Bugün bir Japon amca geldi böyle konuştu diye söyle diye anlatıyor ve üçgen kaçırırken de 2-3 kişi o öğrenciyle 3 yaş 5 yaşının çocuk ile ben de beraber çıkarıyor ve beraber yatıyor böyle yapıyor. Bu oyun yaptıktan sonra anaokulun çocuk ilkokula gidiyor. Bu Vay. fen mi, sosyal mı bu deprem için oynamaya başlıyorken bu Japon amca söylediği bir şey hatırlıyor daha başkalarından daha iyi anlayacak. Bunun küçük çocuktan Aklında kalıyor. diyorsa daha iyi diye düşünüyorum. Temelden bunları bizim de artık vermemiz gerekiyor. Evet Okuldan, artık ve anaokuldan söylediniz siz. Yani Japonya'da eğitim için bir anaokuldan tane daha başladığını size söylediniz. Bu kadar ufak paylaşmak istiyorum yaşlardan bu konumu. eğitimin verildiğini söylediniz. Şimdi mesela gönüllü olarak sizi Kahramanmaraş'a gidiyor, Hatay'a gidiyor.
ve orada yardım yapmak istiyorum diye gidiyorsun. Ama şimdi siz eğitimi hiçbir şey yoksa, hemşire veya o doktor veya avukat bir şey varsa bunu ona göre çalıştırabilir. Ama eğitimi yoksa, başka eğitim, müdahale yapacak eğitimi yoksa sadece morozu taşabilir ama çok yardım malzeme taşabilir. Ama aslında daha önemli şimdi o kadar daha bina çoktu, bina var ki onun daha müdahale yapabilirse daha iyi. Japonya nasıl yapıyor? Biz itfaiye, bu Amerika'da aynı. Biz itfaiye kurtarma ekip olarak. Onlar çok uzman. Ve mahalledeki Hı insan hı. ayda bir kere topluyor ve onlardan eğitim arıyor. Nasıl kurtarmak lazım? Nasıl ilk yardımı yapabilir? Bunları hep beraber eğitim arıyor. Ve bu aynı yerde oturuyor 3 sene 5 sene. Yani artık uzman gibi oluyor. Gönüllü insan de. O zaman deprem olduğu da zaten o mahallede oturuyor. Mahalledeki insan hemen müdahale yapmaya çalışabilir. Düşün şimdi başka yerden geldi. Her yerde herkesi eğitim yaptığı insan için en azı tam uzman insanın yanında iki üç kişi, 5 kişi grup olarak yardımına geldiği insan bunu hemen grup ayrı ayrı yapabilir. Daha çok yere paylaşabilir. Bunun gibi eğitimde tabii ki olabilir. Türkiye'de şey de merak ediliyor hocam. Sözünüzü kesmiş gibi olmayayım da. Mesela eşyaların Tabii nerede tabii. durduğunu Mutlaka çok sabit merak ediyor. etsin Hani bir de ama sabitleyelim sadece mi? Bu mesela mevzu çok merak ediliyor. böyle eşya varsa, mesela böyle bir eşya varsa bu tarafta, yani dolapsa böyle bu Hı tarafta, ama bu tarafta yatak varsa buraya geliyor. hı Ama hı. Hı böyle hı. koyuyorsa bu tarafta yatağa gelip gitmiyor. Bunun yöntemde önemli ve ama iki tane yatak varsa Hı. mecbur sabit etmek lazım. Pencerenin yeri de önemli. Cam kurulabilir. Onun Hı için yatakının hı. yeri değil, kafanın tarafta değil, başka tarafta. Ama gene de iki tane yatak varsa artık yapabilir bir şey değil diye söylemesin. Yani özel camına yapışıyor film var. Onu filmi yapışacaksın. O zaman camın sizin üstüne gelmiyor. Bir de hocam şu söylenti var. Ben araştırdım. 2000 yılından Tabii. sonrasında Japonya'da Japonya'da her erken uyarı sistemi cep olduğu telefonda söyleniyor. şimdi burada cep telefon var. Yani bu cep telefonda ve özel saatte uyarı sistemi var. Ama Japonya bu farkı bu tabii ki biz kaleden direkt basıyoruz. Yani bu seferin depremi gibi var. Ama genel olarak Japonya biraz uzak, denizinin biraz uzak yerde ve derin yerde. Onun için depremdeki Hı. önce P dalga geliyor, sonra S dalga geliyor. P dalga çabuk hızlı ama çok fazla sarlamıyor. S dalga tam depremin dalga. Ama bu biz uzak için ve derin için e, 10 sene 20 sene sonra geliyor. Önce P dalga geldiğinden saat veya cep telefon çağırıyor. Depremi gelebilir, dikkatli ol diye anons. Sonra 10 sene 20 sene Telefona da tam alem geliyor. deprem geliyor. Peki bu Geçen sistem sene Türkiye'de Aralık'ta işler mi? Japonya ve Böyle bir Türkiye'nin sistem olursa? risk azaltmanın toplantı yaptı. Ben de Ankara'daki AFAD'daydı ve Japonya'yı bağlantı kurdu ve toplantı yaptı da Hı biz hı. de Türkiye'de nasıl bu sistem Japonya'da var, siz de nasıl yapıyorsa daha iyi diye konuştu. Ama onlar da yapmaya başladığını söylüyor. Ama söylediği gibi Türkiye'de genel olarak direkt aşağıdan basıyor için sadece P dalgadan sonra S dalga bir sene, iki senenin içinde hemen geliyor. Yani fazla insan için fayda olmayacak. Hı. Sadece huzuru toleransa biraz yavaşlayabilir. Ondan sonra doğalgaz için önceden kapatabilir. Yani bu aşağıdan
Ne kadar bir süre duruyorsa hocam? Tam bu olarak. sefer çok zemin hemen yakın yeri için bir sene, 2 sene içinde. Ama daha çok derinse 50 kilo aşağıdasa daha gene de 5 sene filan. Japonya'sa 10 sene, 20 sene genel olarak var. Yani onun için yani normal insana çok fayda olacak diye Türkiye'nin tip olarak aşağıdan vuruyor için bunun sistemi çok fazla fayda olmayacak. Ama çok büyük hasar olarak yani hızlı tren biraz yavaşlıktan sonra depremi tam geliyorsa gene de biraz zaman kazanabilir. Doğalgaz için de aynı. Öyle bunun için kullanmaya çalışacak. Yani bu deprem uyarı sistemi Evet, Japonya'da daha yüksek bir zaman içerisinde. Çünkü denizden geliyor sanırım. Denizden geldiğinden 10 saniye kadar uzayabiliyor bu süre. Ama evet, Türkiye'de yerden, kabuktan daha evet, yakın evet. geldiği Bu için sefasa en bir fazla buçuk 3 saniye, saniydi. 5 saniye bir zamanımız kalıyor diyorsunuz. Peki hocam bu İstanbul depremi çok konuşuluyor ama süre istiyor herkes. Yani Yani bir bu yakın bir süre verebilir misiniz yoksa eli kulağında mı diyeceğiz? Nedir bu risk? ve zaten geliyorsa zaten geliyoruz biliyor. Yani biz Japon'da, Türkiye'de tabii sizi Allah korusun tekrar gelmesin diye söylüyoruz. Ama bir gün gelecek. Geliyorsa Japonya'da yani siz böyle dua yapıyorsunuz. Biz böyle dua. Tamam, ikisi de dua yapıyor. Ama Japonların Evet, neden rahat panik olmuyor? evet. Duadan önce yapmak lazımını yaptıktan sonra dua yapıyor. Yani siz önce yapmak lazımını yapsın, ondan sonra dua Önce önlem. yaparsa o kadar panik olmayacak. Ve hep beraber hükümette, belediyede, şirketlerde ve okullarda, ailede, tek tek kendisi de hep beraber hazır oluyorsa bu hasarı hesap yapabilir. Yani Marmara bölgede deprem oluyorsa kaç tane bina çökebilir, kaç kişi maalesef kaybedebilir, ekonomi ne kadar kötü olabilir. Bunları hesap yapabilir ama hep beraber bunu risk azaltma yaparsa bunu %70 büyük rakam, %70 büyük rakam bu yok olabilir. Yani bunu kurtarabilir. O zaman biz yani bir gün olacaksa neden şimdiden yapmıyorsunuz? Şimdiden yaparız ve rahat oluruz. Yani yaptıktan sonra biraz da biz bu kadar yapabiliriz bir şeyi komple yaptı. Tamam ondan sonra dua yaparız. O zaman daha rahat olabilir. Yani siz mesela ben mesela 15 sene sonra olacak diye söylüyor. Ama yanlış oldu. Yani ondan önce oluyorsa mesela 10 sene sonra siz başlıyor ama 9 sene sonra daha hazır olmadan önce depremi görüyorsa çok kötü durumunda. Ama şimdiden hazırlıyorsa ne zaman geliyorsa gelsin zaten hazır. Ona göre risk artık 70 yok oldu. Onun için ondan sonra Moriarty söylediği gibi olmasın diye dua yapacaksın. Öyle daha iyi değil mi? Evet. Sonradan yapılan dua cenaze duası oluyor hocam. Şimdi yaptığımız gibi. Böyle Önceden daha yapmamız şey gereken olacak. tabii ki Daha almamız Allah gereken da bizi önlemler görecek. başka bir şey değil. İyi bir şey yapıyor Evet. insanlar, iyi bir şey şans getiriyor diye söylüyor. Yani biz de aynı. Bu yapmak lazımını yaptı. Ondan sonra dua. Hiç yapmadan hemen dua yapıyorsa ara bakıyor. Bu ne? Bu hiçbir şey ayarlamadan sadece bana söylüyor diye olmamak için kendine yapıyorsa ve birbirimize yardımı yaparsa arada görüyorum ve bize yardımı yapacak. Size son olarak şunu soracağım hocam. Siz demin dediniz ya Japonya'da %80 Evet. oranında büyük bir deprem bekleniliyor. 9 şiddetinde bir deprem bekleniliyor dediniz. Şu anda Japonya bu depreme yüzde kaç hazır ve oradaki binalar Bina yüzde için kaç yüzde sağlam? 90'dan Bunu fazla biliyor sağlam musunuz? diye söyleyebilir. Ama daha tsunami için daha Hı risk hı. daha büyük olabilir diye, olağanüstü olabilir diye biraz daha çalışmak lazım. %10'u yani Yani, eski yani o da bina %10'u kapatmak ve için. ikinci afetini bir şey yangın olsun,
heyelan olsun. Böyle ikinci de oluyor. Onlarla karşı biraz daha çalışmak lazım diye düşünüyorum. Bunu niye sordum? Peki Türkiye'de yüzde kaç ihtimal olduğunu söylediniz. %70 dediniz. Şu anda Yani zaten binaların yüzde sizin kaçı hazır hoca hocam? Bir de onu sorayım dedim. 99'un depreminden sonra hesap yaptı. Magnitudo 2.45 geliyorsa yarısı Hı. maalesef çökecek diye konuşuyor. Siz %90'dan bahsediyorsunuz. Japonya %10'u kapatmaya çalışıyor diyorsunuz. Bizim %50'miz ki belki de o zamandan bu zamana eskimiş binalar da yükselmiştir. Daha da fazla eski bina olmuştur. Belki %60'a çıkmıştır bu oran. %60'ımız Ama muhallatta Kento Saroy'da yıkılma ihtimali çok iyileştiği yüksek binadı durumda var. oranda Yani öyle diyorsunuz. olunca çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum. Ama gene de en basit bu. Hı hı. Yani sağlam zeminse, bina eski oluyorsa da fazla sağlamıyor için bina kalacak. Fazla sıkıntı olmayacak. Yumuşak taraf. Öncelikle şimdi kentsel çabuk yapmak lazım. Hı. Ama sıra önemli. Yani sert zeminli yeri sonra da olabilir. Evet, evet. Yani Yani kayalık onun ve için avcılar alüvyonun zemin tarafta farkını daha söylüyorsunuz değil mi çabuk aradaki? yapmaya çalışacaksınız. Size soracağım, Hı. İstanbul'u röntgen diye söylüyor. İnternette de şimdi harita görebilirsiniz. Orada mavi yeşilinin yeri fazla bina çökmeyecek ama Hı hı. kırmızı portakalının yerde tehlikeli var. Tehlikeli yerini kentsel daha çabuk yapmak lazım. İstanbul'un bir an önce ve büyük şehirlerin kentsel dönüşüm planlarını ortaya koyup bir an önce en riskli Evet, evet. bölgeden en Evet. risksize göre Evet. Ve sıralaması ve çalışmaya başlaması lazım ayrıca diyorsunuz. Türkiye genel Açıkçası olarak bunu söylediniz. çok Evet. proje yapmak lazımlığı var ama en basit bu depremle karşını kentsel tam konsantre olarak bunun güç yani Türkiye'nin komple güç o tarafta konsantre olup ondan sonra başka projeler yapmak lazım diye bana göre ben de böyle düşünüyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum Bay Moribaki. Evet. Bu arada Japonya-Türkiye dostluğuna verdiğiniz Ben katkıdan teşekkür ederim. ve dolu Ben dolu dost Atatürk ülkeyiz. sevginizden dolayı da Yani ben çok teşekkür Polonya'dan ediyorum Batı'ya size. geldi, Bu arada Doğu'ya geldi, evet her zaman Japon'da da konu kelime de var. Kültür olarak da çok benzer noktalar var. benziyoruz. Benim de çok sevdiğim bir Japon arkadaşım vardı yıllar önce üniversiteden. Onu Da, da yani hatırladım sizin sayenizde. da, O da sizin gibi çok da, saygıdeğer da. ve Evet, egosuz bir ben insandı. Siz de artık öylesiniz. Japonya'daki Egonuz ev yok sattım. gerçekten de. Çok Türkiye'de saygıdeğer ev bir aldım. insansınız. Sonuna kadar Türkiye'de. Ben Türkiye tam dostu olarak düşünüyorum. Japonya'ya gidiyorsa O, tamam bir hafta Japon yemek iyi ama 10 gün geçince beyaz peynir nerede, zeytin nerede diye tam oldu. anladım. Anaokulda, üniversitede her yere gideceğim. Zaten 81'ini arttırmış 3'e kadar gitti. İnşallah bu sene komple 81'i gitmek istiyorum. Ve daha komple devam edeceğim. Yani çok yaşlı oluyorsa da tekerlekli sandalye oluyorsa da sonuna kadar ben size böyle Japon insan teknoloji düşünüp bina için Japonya ve Türkiye'nin inşaatı da biliyor insan. Türkiye olarak biraz bozuksa da Yok, çok da iyi. Çok da anlaşılırsınız bence. evet Hoş ben geldiniz. Sefa geldiniz ülkeye. insan seviyorum. Verdiğiniz Hep katkılardan beraber dolayı bunu çözmeye müteşekkiriz çalışıyoruz. halk olarak. Hadi siz de deprem için hazır olsun. Onun için yani bunu konsantre Kesinlikle olup özveriyle yapmaya çalıştığınızı çalışıyorum. bugünlerde Tamam sonuna biliyorum. kadar dinlediği için teşekkür ederim. Herkese sevgiler, saygılar, iyi akşamlar.